Merhaba arkadaşlar, Color Karnaval YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir tarifle daha birlikteyiz. Amigurumi polis arabası öreceğiz hep birlikte. Minikler için hem sağlıklı hem onlara zarar vermeyecek yumuşaklıkta, ayrıca ellerine de sığabilecek küçüklükte bir oyuncak olacak. Çalışmalarınızın fotoğraflarını da Instagram adresimden bana gönderirseniz hikayemde paylaşacağım. Videoma yorum ve beğenilerinizi de bekliyorum. Kanalıma abone olmayı da unutmayınız. Şimdi ben hazırım. Sizler de hazırsanız haydi hep birlikte örmeye başlayalım. Öncelikle aracın tabanını örerek çalışmamıza başlayacağız. Zincir çekerek başlıyoruz. 10 adet zincir çekeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Başlangıcımız zincirle. Şimdi arkadaşlar 16 sıra öreceğiz. İlk sırayı göstereceğim. Her zincirin içine bir tane sık iğne öreceğiz. Çalışmaya ikinci zincirin içinden başlayacağız. Bu bir, ikinci zincirin burası. Her zincirin içine bir tane sık iğne örüyorsunuz. 9 tane sık iğne örmüş olacağız. 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve sonuncu sık iğnemiz 9. sık iğne. Bakın 9 tane sık iğneyi ördüm. Bu aracımızın tabanı. Her sıra sonunda bir zincir çekeceğiz. Geri döneceğiz arkadaşlar. Birinci sırayı ördük. Toplam 16 sıra öreceğiz. 2, 3, 4, 5 diye gidecek 16 sıra. Sıra sonlarında da bir zincir çekip dönmeyi unutmayın. Her sırada da 9 tane sık iğne örüyorsunuz. Şimdi örelim. 16 sıra örelim. 16 sıra sonra buluşalım. 16 sıra örgünüzü tamamladığınızda çalışmanızın görüntüsünün böyle olması gerekiyor. Bu arabanın alt tabanı. Şimdi arabanın çevresini çıkacağız. Öreceğiz. Spiral öreceğiz arkadaşlar. Şimdi burada yan tarafa 15 tane sık iğne örmeniz gerekiyor. Yani her bir sıraya bir tane sık iğne batacağız. Şimdi örmeye bu ilk sıradaki sık iğnenin içinden başlayacağız. Buraya bir tane sık iğne öreceğiz. İlk sık iğne, ilk sıra. 1. Şimdi sıra başına batacağım. 2. Aradaki sıraya öreceğiz. 3. Bakın sıranın başına batıyoruz. 4. Buradaki sıra arasına. 5. Sıra başındaki deliğe. 6. Bu şekilde devam ediyoruz. 7. 15 tane öreceğiz. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14 ve 15. Bakın köşeye geldik. Şimdi köşeye aynı zincirin içine, aynı yere 3 tane sık iğne öreceğiz. Tam köşeye. 1, 2, 3. Şimdi 7 tane sık iğne öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5
6, 7. Köşeye geliyoruz. Köşeye aynı zincirin içine 3 tane sık iğne öreceğiz. 1, 2, 3. Şimdi uzun kenara geldik. Buraya 15 tane sık iğne öreceğiz. 1, 2, 14 ve 15. Köşeye geliyorum. Köşedeki zincirin içine 3 tane sık iğne. Aynı zincirin içine 2, 3. Şimdi buraya 7 tane sık iğne öreceğiz. 1, 2, 6, 7. Son zincirin içine de 3 tane sık iğne. Aynı zincirin içine 2, 3. Bakın çalışmamızı tamamlıyoruz ilk sırayı. 56 tane sık iğne örmüş olmalısınız. Şimdi geliyoruz yeni sıramıza. Şimdi burada arkadaşlar arkadaki ilmeğin içine öreceğiz. Bakın zincirin içine tığınızı batırıyorsunuz. Bu şekilde arkadaki ilmeği öreceğiz. 1. Tekrar gösteriyorum. Zincirin içine tığınızı batırıyorsunuz. Bakın böyle bir tane ilmeği almayın sakın. O zaman delik oluşur. Şimdi buraya zincirin içine batırdığınızda arkada da bakın arkada da bir tane ilmek var. Haroşa gibi atlamalar. Onu da almanız gerekiyor. Şöyle batırıyorsunuz. Zincirin içine arka ilmekten alıyorsunuz. Örüyoruz. 2. Zincirin içine arka ilmeğin üstüne örüyoruz. 3. Zincirin içine arka ilmeğin üstüne. 4. Bakın ilmeklerin bir tanesi yarısı bu tarafta kalacak. Biz arkadaki ilmeğin üstüne örerek devam edeceğiz. Bu sırada toplam 56 tane sık iğne örüyorsunuz ve sıranın sonunda buluşuyoruz. Evet, bir sıra örgümü tamamladım. 56 tane sık iğne ördüm. 19. ve 23. sıralar arkadaşlar. Bundan sonra 5 sıra öreceğiz. 5 sıra düz örüyoruz. Yine her sırada 56 tane sık iğne olacak şekilde 5 sıra örelim. 5 sıra sonra buluşalım. Evet, 5 sıra örgümü tamamladım. Çalışmanızın görüntüsü ekranda gördüğünüz gibi olmalı. Şimdi yeni sıraya başlayacağız arkadaşlar. Sıra başını kaybetmemek için işaret kullanalım. Burası sıramızın başlangıcı. Şöyle ipimizi koyalım buraya. 24. sıraya başlayacağız. Şimdi 39 tane düz sık iğne öreceğiz. 1, 2, 3 ve sonuncu sık iğnem 39. Şimdi bakın 39 tane sık iğne ördük. Buradayız. Neredeyiz? Yan tarafta, uzun kenardayız. 12 tane zincir çekeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Şimdi bundan sonra boş zincirleri sayacağız buradan. 22 tane zinciri sayacağız. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Bakın 22. zincir burası. 23.'ye yani yanındaki 23. 23.'ye buraya işaret koyacağız. 23. zincire. Şimdi tekrar bu zincirlere geri dönelim. Şimdi bu karşıda işaret koyduğum 23. boş zincirin içine sırayı buraya
birleştireceğiz ve buradan örerek devam edeceğiz. Ama nasıl birleştireceğiz arkadaşlar? Bakın bu taraftan örmüyorsunuz. Şöyle çevirin. Şöyle karşıya buradan örüyorsunuz. Buradan buraya bir tane sık iğne örerek bir köprü yapıyorsunuz. Alalım iğnemizi. Bakın şeklimiz böyle olacak. Karşıya geçtik. Şimdi bundan sonra sıramızı örmeye başlayacağız. Bu sefer başlangıç sıramız burası arkadaşlar. Şimdi 8 tane sık iğne öreceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8. Şimdi 7 adet azaltma yapacağız. Şöyle azaltmayı nasıl yapıyoruz? Önce bu zincirin içine, yani bir sonraki boş zincirin içine tığımı batırıp arkadan bir tane ilmek alıyorum. Sonra yanındaki boş zincirin içine batırıyoruz. Yine arkadan bir ilmek alıyoruz. Tığımızda 3 ilmek var. Üçünü birden topladığınızda buna azaltma diyoruz. Şimdi bir tane yaptık. İkinciyi örelim. Tığı zincirin içine batırıyorum. Bakın bir sonraki boş zincirin içine arkadan ilmeği alıyorum. Sonra tekrar yanındaki boş zincirin içine batırıp yine arkadan ilmeği alıyorum. Tığımda 3 ilmek var. Üçünü birden topluyorum. Bu 2. Şimdi üçüncü azaltmayı yapacağım. 3. Dördüncü azaltmayı yapacağım. 4. Beşinci azaltma. 5. Altıncı azaltma. 6. Yedinci azaltmam. 7 tane azaltma yaptık. Şimdi 10 tane sık iğne öreceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Evet, 10 tane sık iğneyi de ördüm. Şimdi bu noktadayım. Buradan örmeye devam edeceğiz. 12 tane sıra sonuna kadar sık iğne öreceğiz. 2 zincirlerin üstüne örüyoruz. 3 4 5 6 sıra sonuna kadar örelim 12 tane. Şimdi 12 tane sık iğneyi ördüğünüzde bakın bu noktaya gelmeniz gerekiyor. Bu sonda bir tane zincir kalacak. Onun içine de bir tane sık iğne, bir de bakın şu ilk zincirin dibinde bir ilmek var. Onun içine de bir tane örüyorsunuz. 2. Toplam 39 adet sık iğne örmüş olmalısınız. Şimdi şöyle ilmeği bir geri alıyorum. Tığımda 2 ilmek var. Yani en son ördüğümüz, bakın böyle ördük. Bunu geri alacağız. Beyaz ip bağlayacağız. Beyaz iple örgümüze devam edeceğiz. Şimdi bakın bunların içinden beyaz ipi geçiriyorum. Örgüme devam edeceğim buradan. 2 sıra öreceğiz beyaz iple. Düz örüyorsunuz. 2 sıra, her sırada 39 adet sık iğne olacak şekilde örelim. 2 sıra sonra buluşalım. Evet, 2 sıra örgümü tamamladım. Geliyorum 28. sıraya. Şimdi 26 tane sık iğne öreceğiz. 1 2 3
4 ve 26. sık iğnem. Şimdi bir tane azaltıyoruz. 3 tane sık iğne öreceğiz. 1 2 3, bir tane azaltıyoruz. 3 tane sık iğne öreceğiz. 1 2 3, bir tane azaltıyoruz. En sonda bir tane sık iğne öreceğiz ve sırayı bitiriyoruz. Bu sırada toplam 36 adet sık iğne olmalı. Şimdi 2 sıra öreceğiz. Düz örüyoruz. Her sırada 36 adet sık iğne olacak şekilde 2 sıra örelim. 2 sıra sonra buluşalım. Evet, 2 sıra örgümü tamamlıyorum. Şimdi bu benim son 36. sık iğnem. Bakın tam örmedim yine. Tığımda 2 ilmek var. Arka taraftan mavi ipliği alacağız ve mavi ile örmeye devam edeceğiz. Şimdi maviyi geçiriyorum ilmeklerin içinden. Buradan örmeye devam ediyoruz. 36 tane sık iğne düz örüyoruz. Bir tur bir sıra örelim, buluşalım. Ve 36. sık iğnem. Böylece sıra sonuna geliyorum. Şimdi 32. sırayı öreceğiz. Sadece arka ilmeklerin üstüne örüyoruz. Bakın zincirin içine ve arkadaki ilmeğin üstünü öreceğiz. Şimdi bir tane azaltacağız. Arkadaki ilmeğin üstüne örüyoruz. Burada bir tane azaltıyoruz. 5 tane yine sık iğne öreceğiz. Hep arkadaki ilmeğin üstüne öreceksiniz. 1 2 3 4 5. Şimdi 2 tane azaltma örüyoruz. Birinci azaltmam, ikinci azaltmam, 4 tane sık iğne öreceğiz. 1 2 3 4. Şimdi 2 tane azaltma öreceğiz. Birinci azaltmam, ikinci azaltmam. Şimdi 5 tane sık iğne öreceğiz. 1 2 3 4 5. Şimdi 2 tane azaltma örüyoruz. Birinci azaltmam, ikinci azaltmam, 6 tane sık iğne öreceğiz. 1 2 3 4 5 6. Şimdi en sonda da bir tane azaltma örüyoruz. Burada son azaltmamız. Toplam 28 adet sık iğne örmüş olmalısınız. Şimdi geliyoruz 33. sıramıza. Bunu normal örüyoruz. Yani zincirin içine batmayacağız arkadaşlar. Şimdi bir tane azaltma öreceğim.
3 tane sık iğne örüyoruz. 1 2 3. Şimdi 2 tane azaltma öreceğiz. Bu birinci azaltmam. Bu da ikinci azaltmam. 2 tane sık iğne öreceğiz. 1 2. 2 tane azaltma örüyoruz. 1 2. Şimdi 3 tane sık iğne öreceğiz. 1 2 3. Şimdi 2 tane azaltma örüyoruz. Birinci azaltmam, ikinci azaltmam. Şimdi 4 tane sık iğne öreceğiz. 1 2 3 4. Bir tane azaltma örüyorum. Sırayı bitiriyorum. Bu sırada da toplam 20 adet sık iğnemiz olmalı. Şimdi yeni sıramıza geleceğiz. Şöyle işaretimizi koyalım. Artık beyaz ipi de kesebiliriz arkadaşlar. Onu unuttum. Örmemizi engellemesin. Şimdi yeni sıramızda bir tane azaltma öreceğiz. Bir tane sık iğne örüyorsunuz. 4 tane azaltma öreceğiz. Bu birinci azaltmam. İkinci azaltmam. Üçüncü azaltmam. Ve sonuncu azaltmam. Şimdi bir tane sık iğne öreceğim. 2 tane azaltma örüyorum. 1 2. 2 tane sık iğne öreceğiz. 1 2. Şimdi bir tane azaltma örüyoruz. Sırayı bitiriyoruz. Bu sırada da toplam 12 adet sık iğne olmalı. Şimdi son sıraya geldik. Bu deliği kapatacağız. 6 tane azaltma öreceğiz. Bu birinci azaltmam. İkinci azaltmam. Üçüncü azaltmam. Dördüncü azaltmam. Beşinci azaltmam. Ve sonuncu azaltmam. Altıncı azaltmam. Bu pozisyondayken bırakıyoruz. İpliği biraz uzun bırakın. İğneye geçecek kadar. Çünkü bakın burası bitmiş olmasına rağmen şu noktada küçük bir delik göreceksiniz. Bunu kapatacağız dikerek. O nedenle ipliği biraz uzun bırakıp keselim. Şimdi çalışmamız bu durumda. Şimdi buraya bir kapak yapacağız arkadaşlar. Burayı kapatmamız gerekiyor. Şimdi ipliği köşeden bağlayacaksınız. Bakın şu köşeden bağlıyoruz. Şuradan bağlayarak bir düğüm atıyoruz. Şimdi biliyorsunuz burada 12 tane, burası zincirlerin olduğu yer. 12 tane zincirimiz vardı. Şimdi şöyle bir ipi alalım arkadan önce. Burada bir zincir çekelim. Buraya 12 tane sık iğne öreceğiz. Bakın zincirlerin üstüne örmüştük. O kısmı örüyoruz. 1 2. Bakın buradayız. Şöyle göstermek istiyorum. Bu kısımdayız. İkinciyi ördüm. Devam ediyoruz. 3
4, 11 ve sonuncu 12. Evet. 12 tane bu kısma sık iğnemizi ördük. Şimdi bakın bir tane zincir çekeceğiz burada. Geri döneceğiz. 2, 3, 4. 3 sıra daha öreceğiz. 12 tane örüyoruz. Her sıra başında da bir zincir çekip başlayacağız. 2, 3, 4. sıraları örelim. Her sırada da 12 tane sık iğnemiz olacak. Sonrasında buluşalım. Evet, çalışmamı tamamlıyorum bu kısımda. Şimdi arkadaşlar burada 5 tane zinciri boşta bırakıyoruz. İğnemizi işaretleyelim isterseniz. 5 tane boş bırakacağız. 6. zincirden öreceğiz. Ama nasıl öreceğiz? Birlikte öreceğiz. Şimdi sıra başında bir zincir çekip başlıyoruz. Bakın burada ilk zincirin içinden tığımı geçiriyorum. Bu işaretlediğim 6. zincirin içinden de geçiriyorum. Zincir kaydırma örmeniz gerekiyor burada. Bakın bir sonraki boş zincirden geçiriyorum. Sonraki karşıdaki boş zincirden de alıyorum karşılıklı. Bu şekilde zincir kaydırma yapıyoruz. 12 tane böyle zincir kaydırma yapacağız. Bu 3, bu 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bakın çalışmamızı böylece bitiriyoruz. Şimdi ipliği dikiş için uzun bırakıyoruz. Burayı dikeceğiz çünkü bu yanda boş kaldı. Bakın buralar. Burayı dikeceğiz. Diğer taraf için de tekrar ip geçirir iğnemizi kullanırız. Burayı da dikeceğiz. Ama öncesinde dikmeden evvel içini de güzelce elyafla dolduracağız. Bu deliklerden elyafla dolduruyorsunuz. İpliği şu an uzun keselim, bırakalım. İçini de elyafla dolduralım. Evet, içini elyafla doldurduktan sonra artık bu boşlukları dikerek kapatabiliriz. Şöyle zincirleri karşılıklı alarak dikiyorsunuz ve düzgün bir şekilde bu delikleri kapatıyoruz. Tek tek zincirlerden dikiyorsunuz. Göstermiş olduğum gibi dikelim. Bu kısmı kapatalım. Daha sonra burayı da dikelim ve sonrasında buluşalım. Evet, iki yan tarafı dikerek kapattım. Şimdi tepe noktasındayım. Burada da ip bırakmıştık. Burayı büzerek kapatacağız arkadaşlar. Bakın zincirlerin içinden bu şekilde geçireceğiz. Bir üstten bir alttan iğnemizi geçiriyoruz. Ve bir tane daha geçireceğim. Ve burayı bu şekilde çekerek büzüyoruz ve deliği kapatıyoruz. Şimdi artık ipimizi kesebiliriz. Şöyle geçirelim buradan da. Daha düzgün görünecektir. Burada delik oluşmayacaktır. Artık ipimizi kesebiliriz. Şimdi iğnemize uzunca bir mavi ip geçiriyoruz arkadaşlar. Bu camların kenarını işleyeceğiz. Şuradan iğnemi tam köşe noktasından buradan çıkarıyorum. Şimdi yukarıya bir çizgi geçeceğim buradan. Bir kez daha geçeceğiz aynı yerden. Şöyle bir tane daha geçiyoruz. Diğer tarafa köşeye atlıyoruz. Şimdi buraya da çizgi çizeceğiz. Bu köşe noktadan.
2 kere geçeceğiz üstünden yine. Evet, ön camların kenarları hazır. Şimdi arka köşelere de birer tane çizeceğiz. Burası tamam. Şimdi bu arkaya da 2 kere çizgi çiziyorum. Diğer köşeden iğnemi çıkaracağım. Bakın böyle. Buraya da çizeceğiz. Şöyle iğnemizle orantılı bir şekilde düzgün. Bakalım. Evet, tam bu noktadan çiziyorum. Evet. Şimdi tam bu kısmın orta noktasına da bir çizgi çizeceğiz. Şuradan yürütelim iğnemizi. Şimdi bu ortaya da bir çizgi çizeceğiz. İkinci kez geçiyoruz. Üstünden karşı tarafa atlıyoruz. Diğer yan tarafa da tam ortaya bir çizgi çizeceğiz. İki kere geçiyoruz üstünden. Evet, çalışmamızı böylece tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. İpliği artık kesebiliriz. Sırada tekerlekleri var. Gri ile çalışmamıza başlayacağız. Sihirli halka içerisine 6 tane sık iğne öreceğiz. 1 2 3 4 5 6 ipliği çekip sıkıştırıyoruz. Şimdi siyah iplikle örgümüze devam edeceğiz. Şimdi bakın bu noktadayım. İpliği ilk zincirin altından geçiriyorum. Buradan siyah ipi alıyorum. Şöyle siyah ipi geçiriyorum. Ve bir tane zincir çekiyorum. Şimdi bu sıramızda her zincirin içine 2 tane sık iğne öreceğiz. 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. Şimdi sırayı birleştireceğiz arkadaşlar. Şöyle birleştiriyoruz. Bakın şu dibine, buraya tığımı batırıyorum. Arkadan siyah ilmeği ipi alıyorum. Ve buradaki başlangıçta çıktığım zincirin içinden tekrar ilmeği alıp hepsinin içinden geçiriyorum. Ve bir zincir çekiyorum. Şimdi bir sıra 12 tane öreceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Şimdi sırayı başlangıçta çıktığım zincirin içine birleştiriyorum ve bir zincir çekiyorum. Bu sırada bir sık iğne öreceğiz. Bir tane arttırıyoruz, çift. Bir tek, bir tane çift örüyoruz. Sıra sonuna kadar tekrarlıyorsunuz. Bir tek, bir çift, bir tek, bir çift. Sırada toplam 18 adet sık iğne olacak. Sıra sonuna geldiğinizde de başlangıçta çıktığımız zincirin içine sırayı birleştiriyoruz. Şimdi bir zincir çekiyoruz. Yeni sıramızda bu sefer bir sık iğne öreceğiz. Bir tane azaltıyoruz. Sıra sonuna kadar tekrarlıyoruz. Bir sık iğne, bir azaltma, bir sık iğne,
bir azaltma, bir sık iğne, bir azaltma, bir sık iğne, bir azaltma, son bir sık iğne, bir azaltma. Sırayı da başlangıçta çıktığımız zincirin içine birleştiriyoruz ve bir zincir çekiyoruz. Şimdi son sırayı öreceğim. Şu ipleri de içine iyice ittiriyoruz. 6 tane azaltma örerek kapatacağız burayı. Tam kapamadan evvel de içine az miktarda elyafla dolduruyorsunuz. 2, 3. azaltmam, 4. azaltmam, 5. sonuncu azaltmayı yapacağım. İçini birazcık elyafla dolduralım. Evet, sonuncu azaltmayı da ördüm. İpliği dikiş için uzun bırakıyoruz, kesiyoruz. Bu parçanın aynısından 3 adet daha örelim. Şimdi 4 tekerleğimiz de hazır olunca arkadaşlar düzgün bir şekilde karşılıklı böyle yerleştiriyorsunuz. Birazının dışarıya taşması gerekiyor. Bakın alt gövdeden çok da yukarıya böyle dikmeyin lastikleri. Aralarında da bakın 4'er tane sık iğne bırakabilirsiniz. Boşluk ön ve arka taraf olmak üzere. Şimdi buradan dikeceğiz lastiklerimizi. Şimdi bakın öncelikle gövdeden şöyle bir kez tutturacağız güzel. Sonra lastikten alarak dikeceğiz. Bir gövdeden bir lastikten karşılıklı düzgün bir şekilde dikmelisin. Şimdi 4 tekerleği de öğretmiş olduğum gibi yani bir lastikten bir de aracın gövdesinden alarak düzgünce dikiyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi şu alt kısımda da lastiklerin biraz dış kısımda kalması gerekiyor. Şimdi hepsini dikelim, buluşalım. Evet, tekerleklerini de bu şekilde dikmiş olmalısınız. Şöyle her açıdan göstereyim. Şimdi burada farlarımız olması gerekiyor. Sarı iplikle far öreceğiz. 2 tane öreceğiz bu anlatacağım parçadan. Sihirli halka içerisine 6 adet sık iğne öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ipliği tutup sıkıştırıyorum. Şimdi bu aşamadayken çalışmamızı bırakıyoruz. İpliği dikiş için uzun bırakıyoruz. Bu parçanın aynısından bir adet daha örelim. Şimdi farları dikeceğiz. Çalışmamızı bu aşamada bırakmıştık. İpliği iğneye geçirelim. Şimdi ilk zincirin altından buradan iğnemi geçiriyorum. İpliğin çıktığı son zincirin içinden de iğnemi geçireceğim. Şöyle çekiyorum. Burada gizli birleştirme yapmış oluyoruz. Birleştirme yaptığımız yer belli olmuyor arkadaşlar. Şimdi güzelce yerleştireceğiz farlarımızı buraya. Diğer farda da aynı çalışmayı yaparsınız bu şekilde. Önce gövdeden, sonra da bu parçadan dikiyorsunuz bu şekilde. Gövdeden, sonra ipi parçadan zincirin altından geçiriyorsunuz. Bu ipliği keseriz, fazla kısa iplikleri keseriz. Şimdi bunu da buradan geçireceğim. Zincirin altından, yandaki zincirin içinden, zincirin altından geçiriyorum ve böylece dikişimi bitiriyorum arkadaşlar. Şöyle son halini de göstereyim size. Şu kısa ipi de bir keselim.
Şöyle içeri sokalım. Evet. Çalışmanız böyle olacak. Diğer sarı parçayı da yine aynı şekilde çalışıp buraya dikiyorsunuz. Evet, ön farlar hazır. Şimdi kırmızı iplikle de arka stop lambalarını işleyeceğiz. Şimdi bu üçüncü sıradan yukarıdan 1, 2, 3. delikten çıkarıyorum iğnemi. Burada çizgi çizeceğiz arkadaşlar. Alt sıradan da buradan çıkarıyorsunuz iğnenizi. Bu şekilde. Şimdi burada bir çizgi çizeceğim. Bir tane daha. 3 kez geçiyorum aynı yerden. Dördüncüyü geçeceğim. Şimdi diğer tarafa da bir çizgi çizeceğiz. Buraya da yine aynı şekilde çizgi çiziyoruz. Yine 4 kez aynı noktadan geçeceğiz. Bakın böylece çalışmamızı tamamlıyoruz. Şimdi ipliği kısa kesip iç tarafta saklayalım. Evet, stop lambalarımız da hazır. Şimdi aracın üst kısmına örüp dikeceğimiz polis siren ışığı var. Onu öreceğiz. Şimdi sihirli halka içerisine 4 tane sık iğne öreceğiz. 1 2 3 4 minik ipliği tutup sıkıştırıyoruz. İkinci sırada bir tane arttırma örüyorum. 1 2 bir tane sık iğne, bir tane arttırma örüyoruz. Bu sırada toplam 6 adet sık iğne olmalı. Şimdi 2 sıra, her sırada 6 tane sık iğne olacak şekilde örelim. 2 sıra sonra buluşalım. Evet, çalışmamız bittiğinde de ipliği uzun kesip bırakıyoruz dikiş için. Şimdi bu parçayı aracın tam orta noktasına, ön kısmına şu sıradan itibaren dikiyoruz arkadaşlar. Buraya dikeceğiz. Önce gövdeden tutturacağım. Sonra da bu parçanın üstünden sırasıyla her zinciri dönerek dikeceğim. Buradan dönerek dikiyoruz. Sonra bu parçadan dikiyoruz. Ve sonra gövdeden dikiyoruz. Bu parçadan dikiyoruz. Sonra gövdeden dikeceğiz. Çalışmamızı böylece tamamlıyoruz arkadaşlar. Sirenimiz de hazır. Şimdi bir dokunuşumuz kaldı. Beyaz iplik geçireceğiz iğnemize. Buraya polis yazısını işleyerek yazacağız. Evet, aracın yan tarafına da görmüş olduğunuz bu yazıyı işliyoruz. Polis yazısını işliyoruz arkadaşlar. Hepinizin eline sağlık. Anlatımımı ve videolarımı beğeniyorsanız yorum ve beğenilerinizi bırakmayı ihmal etmeyiniz arkadaşlar. Ayrıca ördüğünüz oyuncakların, kanalımdan ördüğünüz oyuncakların fotoğraflarını da bana Instagram adresimden gönderirseniz hikayemde paylaşıyorum. Sağ alt köşedeki zil işaretine basarak da bildirimlerinizi açabilirsiniz. Yayınladığım videolardan yayınladığım andan itibaren haberdar olabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı da unutmayınız. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu ve örgü dolu günler diliyorum. Şimdilik hoşça kalın.